Merhaba, Minik Mühendisler kanalıma hoş geldiniz. Bu haftanın konusu opamplar. Sıklıkla duyduğumuz bir konu. Bu konuyu donanım tasarlayacaksanız bilmeniz gerekli. Hazırsanız başlayalım. Nedir bu opamp? Opamp terimi, Operational Amplifier ifadesinin kısaltmasıdır. Bu isim, opamplerin ilk olarak analog bilgisayarlarda kullanıldığı dönemlerden gelmektedir. Evet, ilk bilgisayarlar dijital değil, analogtu. Temel bir yükselteç, birkaç harici bileşenle birlikte kullanıldığında çeşitli matematiksel işlemler, operations gerçekleştirebiliyordu. Analog bilgisayarların en önemli kullanım alanlarından biri, İkinci Dünya Savaşı sırasında top mermisi yörüngelerinin hesaplanmasıydı. Opamp-in standart sembolü şekildeki gibidir. Bu sembolde besleme uçları gösterilmez, ancak opamp-in çalışması için besleme gerilimlerinin zorunlu olduğu açıktır. Opamp, temelde iki giriş arasındaki gerilim farkını alıp bunu çok yüksek kazançla yükselten bir analog yükselteçtir. Girişler, non-inverting, artı, inverting, eksi. Çıkış, tek uç, analog gerilim. Matematiksel olarak, çıkış voltajı eşittir kazanç çarpı giriş voltajı. Buradaki kazanç idealde sonsuzdur. Gerçekte ise üreticilerin belirttiği değeri geçemez. Opamp'ın temel çalışma prensibi oldukça basittir. Çıkışın bir kısmı geri besleme yoluyla eksi girişe bağlanır. Bu, negatif geri besleme oluşturur. Girişler arasındaki diferansiyel gerilim, opamp'ın açık çevrim kazancı open loop gain ile çarpılır. Eğer eksi giriş artı girişten daha pozitifse, çıkış negatif yönde artı giriş eksi girişten daha pozitifse, çıkış pozitif yönde gider. Opamp'ın amacı, girişler arasındaki diferansiyel gerilimi sıfıra zorlamaktır. Opamp çalışma aralığı içinde kaldığı sürece, diferansiyel gerilim sıfıra denk olur. Önemli nokta, opamp girişleri common mode, ortak mod, gerilime değil, diferansiyel gerilime tepki verir. İdeal opamp diye bir şey yoktur ama analiz yapabilmek için varsayarız. Açık çevrim kazancı sonsuz. Giriş empedansı sonsuz. Çıkış empedansı sıfır. Bant genişliği sonsuz. Offset yok. Gürültü yok. Bu varsayımlarla devre çözmek kolaydır. Gerçek hayatta ise opamp sana şunu der: beni datasheetimle değerlendir. Inverting konfigürasyonunda giriş sinyali eksi girişe uygulanır. Artı giriş toprağa bağlanır. Çıkış sinyali giriş sinyaline göre 180 derece faz terslidir. Bu devrede kazanç kullanılan dirençlerin oranıyla belirlenir. Eksi işareti faz terslemesini ifade eder. Önemli noktalar. Kazanç, dirençlerin mutlak değerine değil, oranına bağlıdır. Bu, tasarımcıya direnç seçimi konusunda büyük esneklik sağlar. Tersleyen yapı biraz daha yakından incelendiğinde, önemli bir kavram ortaya çıkar: sanal toprak, virtual ground. Artı, giriş toprağa bağlıdır. O, P-amp, girişler arası farkı sıfıra zorladığı için. Eksi, girişte toprak potansiyelindeymiş gibi davranır. Ama dikkat, gerçekten toprağa bağlı değildir. Sadece gerilim olarak sıfıra yakındır. Bu yüzden sanal denir. Akım analizi ise şöyledir. Giriş gerilimi, giriş direnci üzerinden bir akım oluşturur. Opamp, giriş empedansı sonsuz kabul edildiği için bu akım opamp içine girmez. Aynı akım geri besleme direncinden akar. Non-inverting konfigürasyonunda giriş sinyali artı girişe uygulanır. Çıkış sinyali girişle aynı fazdadır. Çıkış, feedback direnci ve giriş direnci ile oluşturulan bir gerilim bölücüyü sürer. Bu yapı için önemli bir sonuç. Çıkış, bir gerilim bölücü üzerinden eksi girişe bağlanır. Bu nedenle minimum kazanç 1'dir. Yani terslemeyen yapı ile birden küçük kazanç elde edemezsin. Her iki konfigürasyonda da geri besleme çıkıştan eksi girişe yapılır. Bu negatif geri beslemedir. Negatif geri besleme, kararlılığı artırır, distorsiyonu azaltır, parametre hassasiyetini düşürür. Bu avantajlar ilerleyen bölümlerde detaylıca ele alınacaktır. Çok kritik not, genelde atlanan gerçek. Burada direnç diyoruz ama aslında bunlar empedanstan ibarettir. Yani direnç yerine kondansatör koyabilirsin. Frekansa bağlı kazanç tasarlayabilirsin. Filtreler, integratörler, diferansiyatörler buradan doğar. Bu konu ileride detaylandırılacaktır. Direnç değerlerinin pratik sınırları önemlidir. Kazanç direnç oranıyla belirlense de direnç değerleri önemsiz değildir. Dirençler çok küçük seçilirse opamp çıkışından yüksek akım çekilir. Güç kaybı artar. Çip kendi kendini ısıtır. DC karakteristikler kayar. Jonksiyon sıcaklığı 150 santigrat derece sınırına yaklaşabilir. Dirençler çok büyük seçilirse gürültü artar, parazitik kapasitanslara hassasiyet yükselir. Bant genişliği düşer, kararsızlık ve osilasyon riski doğar. Pratik mühendislik gerçeği, 10 ohm altı ve 1 mega ohm üstü dirençler, özellikle hassas toleranslarda zor ve anlamsızdır. Açık döngü kazancı, genellikle A ve OL olarak adlandırılır,
geri besleme döngüsü kapalı olmadan amplifikatörün kazancıdır. Bu nedenle open loop adını almıştır. Hassas bir op-amp için bu kazanç çok yüksek olabilir, 160 desibel veya daha fazla mertebesindedir. Bu, 100 milyonluk bir kazançtır. Bu kazanç, doğru akımdan baskın kutup olarak adlandırılan noktaya kadar düzdür. Oradan itibaren 6 desibel bölü oktav veya 20 desibel bölü dekad oranında düşer. Oktav, frekansta 2 katına çıkma, dekad ise frekansta 10 katına çıkmadır. Buna tek kutuplu yanıt denir. Yanıtta başka bir kutba ulaşana kadar bu oranda düşmeye devam edecektir. Bu ikinci kutup, açık döngü kazancının düşme oranını 2'ye katlayacak, yani 12 desibel bölü oktav veya 40 desibel bölü dekad olacaktır. Açık döngü kazancı ikinci kutba ulaşmadan önce 0 desibelin birim kazanç altına düşerse, OPAMP herhangi bir kazançta koşulsuz olarak kararlı olacaktır. Bu, veri sayfasında genellikle birim kazanç kararlılığı olarak adlandırılır. Döngü kazancı birden 0 desibel büyükken ikinci kutba ulaşılırsa, amplifikatör bazı koşullar altında kararlı olmayabilir. Açık döngü kazancı, kapalı döngü kazancı, sinyal kazancı ve gürültü kazancı arasındaki farkları anlamak önemlidir. Bunlar, doğaları gereği benzer, birbirleriyle ilişkili ancak farklıdır. Hepsini ayrıntılı olarak ele alacağız. Açık döngü kazancı, hassas bir şekilde kontrol edilen bir özellik değildir. Nispeten geniş bir aralığa sahip olabilir ve çoğu durumda minimum eğik çizgi maksimum sayı yerine tipik bir sayı olarak verilir. Bazı durumlarda tipik olarak yüksek hassasiyetli OP amplifikatörlerde özellik minimum değer olacaktır. Ayrıca açık döngü kazancı çıkış voltaj seviyelerine ve yüklemeye bağlı olarak değişebilir. Sıcaklığa da bir miktar bağımlılık vardır. Genel olarak bu etkiler çok küçük bir derecededir ve çoğu durumda göz ardı edilebilir. Aslında bu doğrusal olmayanlık parçanın veri sayfasında her zaman yer almaz. Op-amp'ın gerilim gürültüsü ve offset gerilimi, gürültü kazancı ile çıkışa yansıtılır. Kararlılığı değerlendirmede sinyal kazancı değil, gürültü kazancı önemlidir. C devresinin sinyal kazancı değişmemiştir, ancak gürültü kazancı daha yüksektir. Dolayısıyla kararlılığı daha iyidir, gürültü seviyesi daha kötüdür ve çıkış offset gerilimi daha yüksektir. Açık döngü kazancının frekansa karşı logaritmik ölçekte çizilmesi, Bode grafiği olarak bilinir. Bu grafik, belirli bir op-amp'ın belirli bir uygulama için uygun olup olmadığını değerlendirmede kullanılan başlıca araçlardan biridir. Açık döngü kazancını ve ardından gürültü kazancını bir Bode grafiğinde çizerseniz, kesişme noktaları amplifikatör sisteminin maksimum kapalı döngü bant genişliğini belirleyecektir. Bu, genellikle kapalı döngü frekansı FCL olarak adlandırılır. Unutmayın ki, kesişme noktasındaki gerçek yanıt aslında 3 desibel daha düşüktür. FCL'nin bir oktav üstünde ve bir oktav altında, asimptotik yanıt ile gerçek yanıt arasındaki fark bir desibelden az olacaktır. Bu terimlerin hepsi çok kafa karıştırıcı değil mi? Hadi toparlayalım ve videoyu sonlandıralım. Açık çevrim kazancı, DCI'de çok büyüktür ama frekans arttıkça hızla düşer. Bu yüzden tek başına bir anlamı yoktur. Op-amp'in kararlı çalışıp çalışmayacağını, sinyal kazancı değil, gürültü kazancı belirler. Açık çevrim kazancı ile gürültü kazancı 6 desibel bölü oktav eğimde kesişmelidir. Aksi halde faz marjı düşer ve osilasyon riski başlar. Bode diyagramı, gerçek kapalı çevrim, bant genişliğini ve kararlılığı görmenin en güvenilir yoludur. Op-amp tasarımında kazancı sen seçersin, kararlılığı gürültü kazancı seçer, sınırı ise açık çevrim kazancın frekansla düşüşü çizer. Evet, bugünkü videonun da sonuna geldik. Bu videoda op-amp'ı bir sembol ya da ezberlenen birkaç formül olarak değil, gerçekten nasıl davrandığını anlayarak ele aldık. Gördük ki, kazanç direnç oranlarıyla ayarlansa da, devrenin kaderini belirleyen şey, frekansla düşen açık çevrim kazanç ve onu kesen gürültü kazancı. Yani bir op-amp'ı doğru çalıştırmak, sadece doğru kazancı seçmek değil, bant genişliğini, kararlılığı ve geri beslemenin sınırlarını birlikte düşünmek demek. Eğer bu noktada op-amp sana artık kara kutu gibi gelmiyorsa, doğru yerdesin. Bir sonraki bölümde iş daha da netleşecek ve datasheet'te yazan rakamların neden tek başına gerçeği anlatmadığını göstereceğiz. Orası, op-amp kullananla op-amp tasarlayanın ayrıldığı yer. Başka hangi konularda videolar gelsin, yorumlara yazmayı unutma. Eğer bu tarz içerikleri beğendiysen, abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutma. Miyav.